Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü projemizde sizlerle şu an yine çok moda olan böyle bandana yapacağız. Bahar geliyor. Bahar pardon geldi bile. Tam böyle zamanlı takma zamanı. Ben böyle kirazlı çalıştım. Çok hoşuma gitti bu bandana. Ve ben de sizinle bunu paylaşayım istedim. Çok isteyen de vardı. Böyle file yaptım ben. Çok hafif olsun istedim. İsterseniz başka modellerde çalışabiliriz. Ama bence o en e, kullanışlı olan, böyle çocuğun başında sıkmayan, terletmesin diye, hava alsın diye. Ben bunu beğendim. Bu modeli uygun gördüm. Bir kirazlarla da çok da şık oldu. Şurayı ölçtüğümüzde bakalım kaç santimmiş. Kirazla beraber ölçtüğümüzde 24 santim. Neredeyse 25 santim arkadaşlar. Buranın boyu. Yani bu normal bir e, çocuklarımıza uygun bir ölçü. Daha da büyük yaparak genç kızlarda yapabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Evet, bandanamız için Alize Cotton Gold kullandım arkadaşlar. Lanosa Alara gibi böyle yumuşak dokulu yine koton iplerle örebilirsiniz. Şu yeşilin kodunu, bu yeşil çok güzel bir yeşil. Yeni çıkmıştı geçen sene. Şunun kodunu vereyim size. 100 gram 3.53 yazıyor. Şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şurada pardon. Color 485. Elinde yarımdı. Açık bir krem tonlarında, böyle kırık beyaz gibi. Biraz da kiraz içinde kırmızı gerekli. Tığ olarak da 4 milim 2,5, pardon 4 numara 2,5 milim. Bununla öreceğim. Kirazları 2 milimle örmüştüm. Elinize göre siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Bandanamızın su taşını yaparak önce şöyle sihirli halkayla başlıyoruz. Orta parmağımıza 2 kere ipimizi doladık. İçinden geçiriyorum. Sabitledim. Şimdi sihirli halkanın içine 3 zincir çekiyorum. Tığın üstüne aldım. 2 defa da çıktım. İkili trabzan. Tığın üstüne aldım. Tekrar aynı yere 2 defa da çıktım. 2 zincir. Tekrar tığın üstüne aldım. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Tekrar 3 tane peş peşe ikili trabzan. Evet. Birinci sıramız da bu şekil olacak. 3 tane ikili trabzan. İpimizi alttan gelen ipi şöyle çekiyoruz, döndürüyoruz içinde. Sonra tekrar bunu çekiyoruz. Birinci sıramızı yaptık. Sihirli halkayı kapattık. Böyle bir görüntü olacak. Tekrar 3 zincir döndüm. Tığın üstüne aldım ve buradaki zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapalım. İki zincir, tekrar aynı zincirin içine 3 tane ikili trabzan.
Evet, şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Fileyi ilk başlama yeri filenin 1 2 3 5 zincir. Tekrar sıradaki boşluğun içine, zincirin içine 3 defa ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 defa batalım. Evet, ikinci sıramızı bitirdik. Bunların adına su taşı deniyor. 3 zincir çekip dönüyoruz. Tekrar sıradaki boşluğa, zincirin içine hep aynı işlemi yapacağız. 3 defa batıyoruz. İkili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Beş zincir. File olan yerleri 5 zincirli yapıyoruz. Ve buradaki boşluğa battık. Tekrar 5 zincir. Yine su taşımızın içine, boşluğun içine 3 defa batıyoruz. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 defa batıyoruz. Evet. 3. sıramızı bitirdik. 4. sıradayız. Yine 3 zincir. Hep 3 zincirle dönüyoruz. Sıradakine, boşluğumuza yine aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan. Aralarda 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 defa ikili trabzan. 5 zincir. Hemen şu boşluğa, sıradaki boşluğun içine sık iğne ile kapattık. 5 zincir. Tekrar sıradaki boşluğa sık iğne ile kapattık. Tekrar 5 zincir. Şimdi su taşımızı yapacağız. Yine 3 defa batalım. İki zincir. Yine 3 tane ikili trabzan. Evet. Örneğimiz çıktı. Yani bunu istediğimiz boya gelene kadar hep aynısını yapacağız. Buralar su taşı bu tarafa ilerleyecek. Ortası her seferinde çoğalacak. 1, 2, 3, bir dahakine 4, 5 şeklinde büyüyecek. Hep şu boşlukların içine batacağız fileyi yaparken. Bir sıra daha yapalım. Sonra kirazlara geçelim. 3 zincirle hep dönüyoruz. 3 tane ikili trabzan. Aralarda 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. Fileye geldik. File kısmı hep 5 zincir. 3, 4, 5. Hemen sıradaki boşluğumuza sık iğne ile kapattık. 5 zincir. Hemen sıradakine sık iğne ile kapattık. 4, 5. Sıradaki 3, 4, 5. Tekrar su taşı yapıyoruz.
2 zincir. Evet, örneğimiz bu şekilde devam edecek. Bakın her sıra artıyor filemiz. 1 diye 2, 3, 4, bir dahakine 5 şeklinde büyütelim. Evet, bandanamızı toplamda 28 sıra ördüm arkadaşlar. Şu birinci sırayı, şu bir, yanındaki 2 diye sayarsak şuralar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sıra. Bir çocuk için uygun. Daha yetişkin yapacaksınız, daha da büyük yapabilirsiniz. En sonki şu sıramda buraya zincir çektim. Ucunu şundan yaptım. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağım. 50 tane zincir çekmiş olmam lazımdı. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Evet, 50 tane zincir çekmiştim. Şimdi buraya da aynısını, buraya ip takalım. Evet, ipimi şöyle sabitledim. Hemen şuradaki yer, şuradan buraya batarak şu ipi de arada şöyle öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, toplam 50 zincir çektim. Tığın üstüne alıyorum. 2 zincir atlayıp üçüncünün içine batıp çıkıyoruz. 1, tekrar aynı yere yani fıstık yapacağız. 2, tekrar batıyorum. 3, tekrar 4. Evet, 5 tane fıstık batıp çıktım. Hepsinin bir içinden geçiyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Tekrar dibine batıyorum. İlmek kaydır. İlk zincirde batıp ilmek kaydırıyorum. İpimizi koparıyoruz. Evet, şöyle bir fıstık yaptık. Şunu da saklayalım zincirlerin arasından geçerek iplerimizi saklıyoruz. Evet. Şimdi bunları da yaptık. Sıra geldi kirazlarımızı yapmaya. Şimdi bu bandanayı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bunu kirazlı yaptım. Çok tatlı oldu. İsterseniz her sıraya çiçekler yapabilirsiniz. Veya pullar yapabilirsiniz. Yine zincir çekip şu parlak büyük pullar var. Onlardan özellikle genç kızlara çok yakışacaktır pullar. Şimdi ben kiraz yaptım. Şöyle toplam 10 tane kiraz toplardan yapıyoruz. Şimdi ben 9 tane yapmıştım. 10'uncuyu beraber yapacağız. Şöyle bunun için 2 numara tığ kullanacağım. Parmağıma 2 kere doladım. Sihirli halka yaptım. Şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Alttan gelen ipimi, şu alttan gelen, şu çekiyorum. Sonra bunu çekiyoruz normal. Ve kapattık. Birinci sıramızı yaptık. İlk ilmeğime batıyorum.
ilmek kaydır, bir zincir. Bundan sonra döne döne öreceğiz. Şimdi 6 tane sık iğneyi çift batalım. 6 tane peş peşe arttırıyoruz. 2, üçüncü arttırma, dördüncü, beşinci ve altıncı. Evet, sayım 12 oldu. Şimdi 2 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örüp gelelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 5. sırada azaltma yapıyoruz. Peş peşe 6 tane azaltalım. Önden 2 katı alıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Önden 2 tane kat aldım. Ve içinden geçtim. Şimdi içine elyaf dolduralım. İyice kapanmadan. Zorlanmayalım sonra. Çok az bir elyaf. Ya zaten aldığı kadar belli bir şey. Aldığı kadar şöyle bastırıyorum, pusturuyorum. Ve tekrar devam ediyoruz. Kaldığımız yerde. İşte dördüncüde kalmıştık. Dördüncü azaltmam. Beşinci. Ve altıncı. 6 tane peş peşe azalttık. Şimdi biraz şu iğneyi geçirecek kadar şöyle bir uzunlukta kesip şöyle aralardan geçiyoruz. Şimdi bu boşluğu kapatacağız. Her öndeki kattan bu ipi içinden geçiriyorum. Sonra biz kapatalım, iyice çekelim ve boşluğu kapattık. Şimdi bu ipi de iğneye geçirelim. Evet, iğnemi taktım. Hemen şöyle dibinden geçip başka bir taraftan çıkıyorum. Karşıdan. Evet, kirazımız bu şekilde. Toplam böyle 10 tane yapalım. Ve çiçekleri şimdi takma işlemine geçelim. Şimdi 2 saniye ben öyle hazırlamıştım. Şu ortadan başlayacağız. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra arayla takacağız. Şimdi hemen şöyle ortadakinin şuradaki ilk ilmekten şu boşluktan başlayalım. Sihirli halka yapmıştık buradan. Yeşil ipi alıyoruz. Evet, ortadan sihirli halkanın içinden yeşil ipimi biraz uzun bırakıyorum. Şöyle bu tarafa aldım. Şu ipi de tığın üstüne koyuyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3 tane zincir çektik. Tığımın üstüne 2 kere doluyorum. Hemen aynı dibine 2 defa da çıkıyoruz. 1, 2, hatta 3. 3 defa da kapattık. 2 kere doladım. Tekrar 3 defa da çıkıyoruz. 1, 2,
3. Şimdi 1 2 zincir, pardon 3 zincir, hemen şöyle batıyorum yandan, ilmek kaydır, şöyle bir tepe yaptık. 1 2 3 zincir çekiyorum ve tekrar dibine batıyorum, ilmek kaydır. Birinci yaprağımızı yaptık. 5 zincir çekelim kirazın sapı için. 1 2 3 4 5 zincir. Kirazımızı alalım. Şöyle iki yandan girdi. Sık iğneyle birleştirdik, taktık. Şimdi sapımızı, şimdi bir tane atlıyorum. İkinciden başlayarak ilmek kaydırıyorum. 2 3 ve 4. Şuraya bakalım. Tekrar bu dibe ilmek kaydırıp tutturalım. Tekrar 5 zincir, 3 4 5, yeniden kirazımızı aldık. Şöyle iki uçtan girdim. Sık iğneyle tutturduk. Tekrar birinciye atlıyorum. 4 tane ilmek kaydırıyorum. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 2 kere doladım. Yine aynı boşluğa 1 2 3 defa da çıktım. 2 kere doluyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3 zincir, şu tepeye batıp ilmek kaydırdım. Tekrar 3 zincir, dibine batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir ve ipimizi kesiyoruz. Buna da saklayacağız. Böyle bir kirazımızı bitirdik. Şöyle düzeltelim. Şu sivrilik içe doğru şöyle yuvarlak olsun. Bastıralım. Şunları da saklayalım. Şöyle oldu. Yaparken önce bunu yapın. Daha iyi anlamak için. Bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5.'ye ikinci kirazı. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 5.'ye üçüncü kirazı takın arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru yapacağız. Şimdi burayı yaptık. Şunları sayıyoruz. Şuradaki boşlukları 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buraya yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Hemen buraya tekrar yeşili alıyoruz. Yeniden aynısını yapacağız. Bunu da yine beraber yapalım. Şöyle tutturdum şu ipi. 1 2 3 zincir. Tığın üstü 2 kere aldım. Buraya 1 2 3. Tığın üstüne aldım. Tekrar 1
2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3 zincir. Hemen şuraya tepesine batıyorum. İlmek kaydır. 1, 2, 3 zincir. Dibine ilmek kaydırdım. Yaprağımı tutturdum. Şimdi sapını yapacağız. 5 zincir çekiyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirazımızı alalım. Şu eksilttiğimiz yerden girelim. Sık iğneyle taktık. Şöyle çeviriyorum. Hemen bir atlıyorum. İkinciden ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmek kaydırdım. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Kirazımızı aldık. Azalttığımız taraftan takalım. Bir atlıyorum. Yine 4 tane ilmek kaydırıyorum. Ben dibine ilmek kaydır. Yine 1, 2, 3 zincir. 2 kere doladım. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Tekrar 1, 2, 3 defa da çıktım. 1, 2, 3 zincir. Şu yandan girip ilmek kaydırdım. Yine 3 zincir. Hemen dibine batıp ilmek kaydırıp şöyle bir zincir. Ve kesiyoruz. Sonra iplerimizi saklıyoruz. Böylece kirazımızı yaptık. Bir tane kaldı. Şunlar temizlenmiş hali. Bir de bunu herhalde 2 milimle yapmıştım. Bunu 2,5'la yaptım. Bir de daha iri durdu. Nasıl isterseniz, ister böyle daha küçük düşsün derseniz 2 ile yapın veya 2,5. Böyle arkadaşlar kirazlarımızın görünüşü. Şimdi ben şu sonuncuyu da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, iplerimi de sakladım. Bir de buhar tuttum. Bu ütüyü asla üzerine tutmuyoruz. Buhar püskürtelim sadece. Buhar püskürtüp şöyle bir düzeltelim. Böyle iplerimizi çünkü ütü bastırırsanız ezer. Bütün güzel dokusu gider. Evet. Baharlık bandanamızı bitirdik arkadaşlar. Böyle çok da güzel olmadı mı? Ben çok beğendim. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.